Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Tüm anlatımları gizemli cümlelerle dolu, bilinmeyeni bilineninden çok daha fazla olan gizemli kent Kapadokya. Kapadokya tarihi aslında bir medeniyetler bileşkesi. Bundan tam 60 milyon yıl önce Erciyes, Güllüdağ ve Hasan Dağı aktif volkanlarken püskürttükleri lavlarla Kapadokya'nın temelleri atılmıştır. Gel zaman git zaman milyonlarca yıla yayılan yağan yağmurlar ve rüzgarların aşındırmasıyla bugünkü şeklini almış, doğanın uzun emeği bölgeyi adeta bir nakış gibi peri bacalarıyla işlemiştir. Tarihinde ilk insan yerleşimi Paleolitik dönemlere kadar inen Kapadokya, bu dönemden sonra tekrar aktifleşen volkanlar uzun bir süre insanların yerleşimine müsaade etmemiştir. Ta ki Neolitik döneme kadar Ürgüp yakınlarındaki Avla Tepesi'nde İngiliz arkeolog Jan Todd'un yaptığı arkeolojik kazılarda Neolitik dönem olduğu saptanan obsidiyen silex taş aletler bulunmuş, karanlık bir dönem sonrasında ise Kapadokya tarihine yön veren ve İpek yolunu oluşturan kavşak medeniyetler ortaya çıkmıştır. Kapadokya bölgesi 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Bölge, mistik havası, ilginç coğrafyası ve çok kültürlülükten kaynaklanan zengin birikimiyle başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya turizm çevrelerinin de dikkatini çekmektedir. Dört mevsiminin bütün güzelliklerinin ayrı ayrı yaşandığı Kapadokya bölgesi, ilkbaharı, yazı, sonbaharı ve kış ayları ile farklı güzellikleri, doyumsuz seyir tadını ve yaşam tarzını dünya insanlarının gözleri önüne seriyor. Kurak ve çorak görüntüsüyle kimi zaman bir çölü, rengarenk bitki örtüsüyle bir harikalar diyarını, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan peri bacaları ile kimi zaman bir gezegeni hatırlatan görselliğiyle estetiğin uyumunu insanlara sunmaktadır. Son yıllarda özellikle Hollywood filmlerinin doğal film platosu olarak seçtiği Kapadokya, ülkemizin tanıtımına da büyük bir katkı sağlamış oluyor. Kronolojiye göre Kapadokya tarihinde bilinen en eski medeniyet Asurlular. İlk ticari örgütlerini Kayseri Küllütepe ve Hattuşaş Karum'da yani pazar yerlerinde kurmuşlardır. Anadolu'da yazının ilk görüldüğü dönemlerde Asurlular dönemi olmuş. Kapadokya tabletleri olarak anılan eski çivi yazılı metinlerde ticaretle ve evlilikle ilgili yasa gibi düzenlenen maddeler olduğu görülmüştür. Sonrasında kurulacak Hitit medeniyeti sanatının temelini de Asurlular atmış, tapınma ve tanrı fikirlerini Anadolu'ya taşıyan, var olan sanat anlayışını Mezopotamya sanatıyla birleştiren de onlar olmuştur. Asurlulardan sonra Kafkaslar üzerinden Avrupa'dan gelen Hititler Kapadokya tarihine girmiştir. Kocaman bir imparatorluk haline dönüşen Hititlerin başkenti Hattuşaş, önemli şehirleri ise Alişar ve Alacayük olmuştur. Kapadokya bölgesinde hemen hemen her yere izlerini bırakacak kadar uzun ömürlü bir medeniyet kurmuşlardır. Önemli geçitlere, ırmak kenarlarındaki kayalık alanlara anıtlar kazımış, ulaştıkları sınırları ve hikayelerini geçtikleri yollara işlemişlerdir. Kapadokya, yeraltı şehirlerinin savunma amaçlı gizli geçitlerle döşendiği tarihlerde Hititler dönemine denk geliyor. Dar koridorlar, koridorları kapatan devasa taşlar, havalandırmalar Hititler tarafından geliştirilmiştir. Friklerin Kapadokya tarihçesinde sahneye çıkmasıyla Orta Anadolu'daki Hitit kentleri birer birer yıkılmış ve M.Ö. 1200 yılında Orta ve Güneydoğu Anadolu'da Geç Hitit dönemi başlamış. Kapadokya bölgesinde hüküm süren Geç Hititler, Kayseri, Niğde, Nevşehir'i kapsayan Tabal Krallığı'na dönüşmüş. Geç Hitit dönemi M.Ö. 6. yüzyıldaki Pers işgaline kadar sürmüştür. Asurluların Katpatuka dediği Kapadokya'ya bugün adını veren Perslerin dilinde Kapadokya, güzel atlar ülkesi demektir. Zerdüştlüğü benimsemiş Persler, ateşin kutsallığına inandıklarından bölgenin yanardağlarına tapınmışlar. M.Ö. 332 yılında Büyük İskender tarafından bozguna uğratılıncaya kadar da hüküm sürmüşlerdir. Büyük İskender, Persleri yenmiş ama Kapadokya halkının direncini yenememiştir. Kapadokya Krallığı da işte bu dönemde kurulmuştur. Milattan sonra 17 yılında Tiberius Kapadokya'yı Roma'ya bağladı. Bölgedeki kargaşa Roma'ya katılmayla son bulurken Romalılar da Ege'ye ulaşabilmek için ticaret ve askeri anlamda önem taşıyan ve batıya açılan bir yol açtılar. Roma döneminde ekonomisi oldukça kalkınan
Kapadokya'nın merkezi ise Kayseri oldu. Hristiyanlığın yeni yayılmasıyla şehirlerden köylere göç etmeye başlayan ilk Hristiyanlar 4. yüzyılda Kayseri'yi bir Hristiyanlık üssü haline getirdi. Sığınmak için oldukça elverişli, Kayalık Göreme ve çevresi Kayseri Piskoposu Aziz Basil'in yaydığı öğretiyle manastır yaşamının ilk başladığı yer oldu. Roma İmparatorluğu'nun bölünmeye başladığı yıllarda ise Kapadokya'da uzun bir süre Doğu Roma etkisi sürdü. 7. yüzyılın ilk yarısında Sasaniler ve Bizanslılar arasında olan savaşlar sonucu Sasaniler bölgeyi çok kısa bir süre himayesi altına aldı. Sasaniler 651 yılında Halife Osman tarafından yıkılınca Kapadokya bu kez Emevi akınlarına maruz kaldı. İkonoklazizm hareketi de mezhep savaşlarının yoğun yaşandığı bir dönemlere denk geliyor ki Roma İmparatoru 3. Leon'un ikonları yasaklaması da bu çatışmaların sonucunda oluyor. Bu harekette ikonların yasak olduğu Müslümanların etkisi var mıdır bilinmez ama neredeyse 100 yıl sürdü ve bu süreçte yasakları benimsemeyen keşişler gizlenmek ve Hristiyanlığı kendi öğretileriyle yaşamak için Kapadokya'ya sığındılar. Kapadokya manastır hayatının en geliştiği dönem de işte bu dönem oldu. Göreme Açık Hava Müzesi, Ihlara Vadisi ve bölgeye yayılmış küçüklü büyüklü kiliselerde dönemin izlerini, adanmışlığı, inanışı ve din direnişini görmek mümkündür. Frekslerde sadece İncil'den sahnelere değil, aynı zamanda imparator ve saygın yöneticilere de yer verilmiştir. Bizans İmparatoru'nun Selçuk Bey'in soyundan gelen Alparslan'a yenildiği 1071 Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'da yeni bir dönem başladı. 1075 yılında Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu ve 1082'de Kayseri'nin Selçuklular tarafından fethedilmesiyle Kapadokya'da Selçuklular dönemi başladı. Yüzyıllarca Hristiyanların merkezi haline gelen bölgede Müslüman Türklerin himayesinin mutsuzluk yaratmadığı da Ihlara Vadisi'ndeki Aziz George Kilisesi'nin Frankslerinde görüldüğü üzere II. Mesut'tan övgüyle söz etmektedir. 13. yüzyıl sonrasında Selçukluların zayıflamasıyla Anadolu beylikleri ortaya çıktı. 1308 yılında Moğollar Anadolu'yu istila ederek Kayseri'yi yakıp yıktı. Gücünü iyice kaybeden Anadolu Selçukluları Kapadokya tarihinden böylelikle silinip gitti. 13. yüzyıl Selçuklu sanatını yansıtan Kapadokya'da tarihi yerler ve eserler arasında ise Avanos'ta Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus tarafından yaptırılan Sarıhan Kervansarayı, Alaaddin Keykubat döneminin mimarisi Alaaddin Camii, Karamanlılar döneminde yapılsa da Selçuklu mimarisine göre şekillenmiş Ürgüp Taşkınpaşa Camii, Ürgüp Kadınlar Kalesi, Temenni Tepesi ve Altınkapı Türbesi bulunmaktadır. Cumhuriyetin kurulmasından sonra 1924-26 yılları arasında nüfus mübadeleleriyle Hristiyan halk bölgeyi terk ederek arkalarında tüm medeniyetlerden izler taşıyan yapılar bıraktılar. Birçok kültürün, birçok inanışın atmosferine sindiği Kapadokya'yı bu kadar özel kılan sadece peri bacaları ve kaya oluşumlarının yumuşak tüflü yapısının kolay oyulmaya müsait ve barınmak için ideal olması değildir. Coğrafyası, kıtaları birbirine bağlayan ticaret yollarının da uğrak yeriydi. Bağlayıcı ve birleştiriciliği de kervansaraylarından Müslüman himayesindeyken bile ayakta kalan kiliselerinden anlamak mümkündür. Kapadokya bilinen tarihi kadar ağızdan ağıza yayılan rivayetleriyle de gizemini korumaya devam ediyor. Her tarihin altında farklı bir hikaye, farklı bir söylence vardır. Her medeniyetin hikayesini tekrar tekrar dinlemeye değer. Ayrıca Kapadokya'da eski dönemlerde yer altında yaşamış ve halen yaşadığı rivayet edilen kadim varlıklarla ilgili de yakın zamanda bir araştırma videosu sunacağımızın haberini de şimdiden vermiş olalım. Evet dostlar, peri bacalarının oluşumundan keşişlerin yaşamına kadar yüzlerce bilinmeziyle Kapadokya'nın tarihteki önemli medeniyetleri etkilediği gerçeğini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına merakla bekliyoruz. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.